Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle patik tabanı çalışması yapacağız. Şiş ile. Çok soru geldi bu konuda. Şimdi normal ölçüde mesela 3 aylık falan bebek için ben 37 ilmek attım. Bu sayıları tek ilmek olacak şartıyla mesela daha küçültmek istiyorsanız 35, büyütmek istiyorsanız 39, 41 böyle tek ilmek olacak şekilde ilmeğinizi atıyorsunuz. Ben 37 ilmeği attım. Bir sırada buradan düz olarak geldim. Haraşo yapacağım çünkü. Şimdi patiğin artırmalarını yapacağız. Bebek patiklerinde en muntazam duran bebek tabanı bu şekilde yapılmakta. Şişim 3,5 numara şiş. İpim de bebe yünü. Şimdi taban artışına başlayalım. Şimdi iki tane örüyorum. Artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ördüm. Artırıyorum. Bir tane örüyorum. Artırıyorum. Yine 16 ilmek. Artırıyorum. Zaten başımızda 2 ilmek örmüştük. Sonumuzda da 2 ilmek kaldı. 2 ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Arka tarafta bütün ilmeklerimi haraşo olarak örüyorum. Şu artırdığım ilmek dahil. Evet, ortadaki artırmamıza geldik. Onu da örüyorum. Arada bir tane ördüğümüz ilmeği örüyorum ve tekrar artırma ilmeğimizi örüyorum. Geri kalan ilmeklerimde haraşo olarak devam ediyorum. Artırmamı ördüm. Son 2 ilmeğim. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Bir altta 2 örüp artırmıştık. Şimdi kenarımız 3 oldu. 1, 2, 3 tane ördüm. Artırıyorum. Yine 16. Bu aradaki 16 ilmeklik sayımız patiğin tabanı bitene kadar 16 olarak gidecek. Yani siz patiği ne kadar büyütürseniz büyütün. Mesela 39 ilmek yaparsanız bu aramız 17 olur. 41 yaparsanız arası 18 olur. Bu aradaki ilmekler hiç değişmeyecek. 16 olarak ördüm. Şimdi bakın artırma yerime geldim. Artırıyorum. Aramız bu sefer 3 oldu. 1, 2, 3 ördüm. Yine artırıyorum. Ve 16 ilmeğimi örüyorum. Üç ilmeğimiz kaldı. Yine artırıyorum. 1, 2,
3. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece artırdığım ilmekleri şunları örerek sıranın başına gidiyorum. Evet, yine ön yüzdeyiz. Bir sıra önce 3 örmüştük. Bu sefer 4 öreceğiz. 1 2 3 4. Artırıyorum. Yine 16 ilmeğimi örüyorum. Zaten şuradaki delikler sizi yönlendirecek. 16 ördüm. Artırıyorum. Bu aradaki ilmek sayımız 5 oldu. 1 2 3 4 5. Şimdi yine artırıyorum. 16 ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. 4 ilmeğim var. Onu haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın deliklerimiz çıkmaya başladı. Şu kenardaki sayılarımız artıyor. 4 örmüştük. Bu sıra 5 öreceğiz. Hep bir ilmek artarak gidiyor. 3 4 5. Artırıyorum. Bu 16 ilmeğimi örüyorum. Bu arada haroşa örgüyü merak edenler vardı. Haroşa örgü böyle gördüğünüz gibi önden sürekli önden örerek arkada ve önde aynı şekilde örerek giderseniz haroşa çıkar.
Haroşada 2 sırada bir tane diş ortaya çıkıyor. Şimdi 16'yı ördüm. Ortaya geldim. Artırıyorum. Bakın ortamız 2, 4, 6, 7 ilmek oldu. Şimdi 7 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artırıyorum. Yine 16 ilmeğimi örüyorum. On altı. Artırıyorum ve 5 ilmeğim kaldı. 5 ilmeğimi örüyorum. Arka tarafta bütün ilmeklerimi örerek başa gidiyorum. Evet, yine ön yüzdeyiz. Bu sefer 6 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine artırıyorum. 16 ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. Bu aradaki sayımız da 2, 4, 6, 8, 9 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve yine artırıyorum. Bakın şurada bir V'lik meydana geliyor. Burası patiğimizin burun kısmı. Ve 16 ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. 6 ilmeğimi örüyorum. Ve arka tarafta bütün ilmeklerimi örerek artırdıklarım dahil sıranın başına geliyorum.
Evet, ön yüzdeyiz. Bir sıra önce 6 örmüştük. Şuradan zaten sayabilirsiniz. Bakın şu artırdığımız ilmek bir sıra önce 2, 4, 6, 7 öreceğiz bu sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar artırıyorum. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6. deliğimizi yapmış oluyoruz. Ve bu son artırmamız. Yani bu ebat için 6 delik yeterli geliyor. İsterseniz ipiniz daha ince olabilir. 7 delik de yapabilirsiniz. Dediğim gibi sayıları tek ilmek olmak kaydıyla artırabilirsiniz. 39 ve 41 ilmek bayağı 41 ilmekten bayağı 2 yaşına kadar giyilebilecek bir patik oluyor. Ortadakileri örüyorum. Bu ara artırdım 16 ilmekten sonra 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artırıyorum. Son sırada şu artırdıklarımızda ortadaki ilmek sayımız 13 oluyor. Yine aradaki 16 ilmeğimi örüyorum. Artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ördüm. Geri dönüyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, patiğimizin tabanı bitti. Bir sürü patik tabanı var. İsterseniz direkt mesela şu anda sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 60, 61 tane ilmeğimiz oldu. Bakın şu ortası şöyle V şeklinde. Kenarlarda öyle. Şu aradaki 16'mız değişmiyor. Hep şu başlarda, sonda ve başta ilmeklerimiz artıyor. Bu dikilince de bir yuvarlaklık kazanmasını sağlıyor patiğin tabanının. En kullanışlı patik tabanı budur. Dediğim gibi istediğiniz şekilde sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. 6 değil 7 delik yapabilirsiniz. 39-41 ilmek yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şu başta kaç ilmek yaptıysanız 5 örüyorsanız sonunda da 5 ilmek öreceksiniz.
En son 2, 4, 6, 8'de bitti benim. Sonum da 8. Aralarım 16, ortamda 13 ilmek oldu. Bu tabanın üstüne artık internette bir sürü patik çeşidi var. İstediğiniz şekilde patiğinizi örebilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.